Merhaba, Tarih Atlas'ından Notlar kanalına hoş geldiniz. Tarih sadece kılıçların çarpıştığı meydanlardan ibaret değildir. Bazen bir imparatorluğun kaderi akılda kalıp da söylenmeyen bir sözde gizlidir. Bazen de 64 karelik bir tahtanın üzerinde sessizce ilerleyen tahta taşlarda gizlidir. Bugün size resmi tarih kitaplarının satır aralarına bile girmekte zorlanan ama yüzyıllardır Anadolu'nun köylerinde, dergahlarında ve saray dedikodularında anlatıla gelen bir efsanenin içine davet ediyorum. Bu iki büyük hükümdarın hikayesi. Osmanlı'nın sert bakışlı, demir iradeli padişahı Yavuz Sultan Selim ile Safevi Devleti'nin karizmatik şiir yazan mağrur hükümdarı Şah İsmail'in. İki Türk hükümdarının fısıltılarla gizlenen hikayesi bu hikaye. Ama bu kez hikayemiz barut kokulu Çaldıran Ovası'nda geçmiyor. Bu kez ne ordular diziliyor ne sancaklar açılıyor. Bu kez sahne Tebriz Sarayı'nın loş mermer koridorlarından ibaret. Silahlar suskun, sözler keskin ve tahtanın üzerinde kader yavaş yavaş örülüyor. Rivayete göre Yavuz Sultan Selim daha şehzadeliği döneminden itibaren sıradan bir asker değildi. Matematikle ilgilenir, strateji kitapları okur, satrançta ustalaşırdı. Onun için savaş sadece güç değil akıl işiydi. Düşmanı yenmek önce zihinde başlardı. Bu yüzden Şah İsmail'in satrançta yenilmezliğiyle övündüğünü duyduğunda bu kibri uzaktan izlemekle yetinmedi. Ancak ortada büyük bir sorun vardı. Bir Osmanlı padişahı Safevi başkentini öylece ziyaret edemezdi. Bu doğrudan savaş ilanı demekti. Ve işte tam bu noktada tarih ile efsanenin yolları kesişir. Halk anlatılarına göre Yavuz Sultan Selim kimsenin hayal edemeyeceği bir karar aldı. Tahtını geçici olarak vezirlerine emanet etti, kaftanını çıkardı, üzerine eski yamalı bir derviş hırkası geçirdi. Yanına ne bir muhafız aldı ne de bir sancak. Elinde yalnızca bir asa, sırtında küçük bir heybe vardı. Aylar süren bir yolculuk başladı. Handan hana geçti, obalarda konakladı, tekke kapılarında uyudu. Kimse bu sert bakışlı, az konuşan adamın bir cihan padişahı olduğunu anlamadı. O artık sadece gezgin bir dervişti. Tebriz'e vardığında planının ikinci perdesi başladı. Derviş Selim şehrin en kalabalık kahvehanelerine gitti. Satranç tahtası kurulan her yerde oturdu. Önüne kim geldiyse oynadı ve rivayete göre de hepsini yendi. Şahın sarayından gönderilen ustalar, emirler hatta özel oyuncular bile sessiz dervişin karşısında birer birer mağlup oldu. Şehirde bir fısıltı yayıldı. Bir derviş geldi tahtada taş bırakmıyor. Geleni mahvediyor. Bu fısıltı en sonunda Tebriz Sarayı'nın kalın duvarlarını aştı. Şah İsmail meraklandı. Bu kimdi? Nasıl olurdu onun seçtiği ustalar yenilirdi? Ve derviş sonunda saraya davet edildi. Sarayın dev kapılarından içeriye giren Selim, ipekler içerisinde altın işlemeli tahtında oturan Şah İsmail'in karşısına çıktı. Rivayete göre Şah dervişe tepeden baktı ve alaycı bir sesle sordu. Sen misin benim ustalarımı mat eden fukara? Selim kısmet hünkârım dedi. Tahta kuruldu, taşlar dizildi, bahis büyüktü. Ama ortaya konan şey para değildi, onurdu, gururdu ve belki de yaklaşan bir savaşın da habercisiydi. Oyun başladığında iki farklı dünya karşı karşıyaydı. Şah İsmail estetik hamleler yapıyor. Göze hoş gelen şiir gibi ilerleyen saldırılar yapıyordu. Derviş Selim ise sabırlıydı. Geri çekiliyor, alan kapatıyor, sanki görünmeyen bir orduyu yönetiyordu. Saatler geçti, gece yarısı oldu ve sonra Şah İsmail o tek hatayı yaptı. Selim'in gözlerinde bir anlık bir parıltı belirdi. Elini uzattı, vezirini feda etti. Tahtada bir sessizlik oldu. Ardından o cümle kısık ama buz gibi bir sesle döküldü. Şah ve mat. Saray sustu. Şah İsmail hayatında ilk kez yenilmişti. Üstelik bir dilenci kılıklı dervişe. Kibri aklının önüne geçti. Ayağı fırladı ve rivayete göre Selim'in yüzüne sert bir tokat attı. Hiç şahlar mat edilir mi diye bağırdı. İşte hikayenin düğüm noktası tam burasıdır. Yavuz Sultan Selim yere yıkılmadı, karşılıkta vermedi. Sadece yanağına dokundu, hafifçe gülümsedi ve tek bir kelime etmeden de sarayı terk etti. Ama o tokat sadece bir yanağa değil, iki imparatorluk arasındaki hesap defterine atılmıştı.
Halk anlatılarına göre Selim Tebriz'den ayrılırken sınırda durdu. Heybesinden bir inci çıkardı. O inciyi kulağına taktı. Yanındaki sırdaşına dönerek şöyle dediği söylenir: "Bu tokat bana küpe olsun, unutmayacağım." Resmi tarih belgeleri Selim'in Tebriz'e derviş kılığında gittiğini yazmaz. Ama tarihçiler Yavuz'un neden diğer padişahlar gibi değil de kulağında küpeyle tasvir edildiğini açıklamakta zorlanır. Ve tam da bu noktada bu efsaneye işaret ederler. 2 yıl sonra Çaldıran'da karşı karşıya geldiklerinde bu kez satranç tahtası yoktu. Toplar vardı, tüfekler vardı ve geri dönüşü olmayan bir savaş vardı. O gün rivayete göre Tebriz'de attığı matı savaş meydanlarında tamamladı. Bugün Topkapı Sarayı'ndaki o meşhur küpeli Yavuz portresine baktığınızda belki de şunu düşünmeliyiz: akıl kibrin önüne geçtiğinde tarih yön değiştirir. Ve bazen bir tokat bir cihan imparatorunun en büyük motivasyonu olur. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yavuz Sultan Selim gerçekten Tebriz'e sızmış olabilir mi? Yoksa bu hikaye Türk halkının zekaya, adalete ve stratejiye olan hayranlığının bir yansıması mı? Yorumlarınızı mutlaka paylaşın. Eğer bu tür gizemli ve düşündüren tarih hikayelerini seviyorsanız da videoyu beğenmeyi, Tarih Atlas'ından Notlar kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki yolculukta tarihin başka bir karanlık köşesinde yeniden buluşmak üzere, hoşça kalın.